Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz indiriminşahı.com'dan kurucu Sayın Tunç Kılınçer. Hoş geldiniz. Merhaba Sema Hanım. Teşekkür ederim. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Tunç Kılınçer kimdir? Kendi dilinden tanışmak isteriz. Buyurun. Sema Hanım, öncelikle bana bu fırsatı sunduğunuz için size çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun hanımefendi. Öncelikle isterseniz de eğitim durumumdan bahsedeyim. Ondan sonra iş hayatı, nasıl indirimin şahına ulaştım ondan bahsedeyim isterseniz. Lütfen buyurun. 1996 senesinde ben Kartal'da Özel Ahmet Şimşek Koleji'ni bitirdim, liseyi bitirdim. Ondan sonra üniversite İngilizce İşletme bölümüne girdim. 2002 senesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesinden iyi bir dereceyle mezun oldum. Bu zaman süresince düşündüğüm şey daha da eğitimimi bir üst noktayı bir tık daha ilerisine getirmekti. Türk üniversitelerinde daha fazla, yani Türk Üniversitesi'nde okumak taraftarı değildim. Çünkü yabancı dilde eğitimimi alıp o dili konuşanların, native'lerin daha iyi derecede öğrenebileceğimi düşünüyordum yabancı dili. O yüzden Riga'ya gidip Riga Teknik Üniversitesi'nde Riga Yönetim Okulu'nda, Riga Business School'da MBA İşletme Yüksek programına başladım. 2002 ile 2005 arasında Letonya'daydım, Riga başkenti. Orada işletme yüksek lisansımı yaptım, tamamladım ve 2005'in aralığında tezimi savunup Türkiye'ye geri geldim. Tezimin konusu Startup Business Model for Latvian Restaurants'tı. Yani Letonya restoranları üzerine startup işletme modeli üzerine bir tez yazdım, geliştirdim. Güzel bir şekilde savunmamı yaptım. Ve Türkiye'ye 2006 senesinde geldiğimde askerlik sorunuyla karşılaştım. Kısa dönem olarak askerliğimi yaptım 6'ya 1 olarak. Ondan sonra 2007'de bir yol arayışına kendimi soktum. Yani acaba ne yapabilirim diye. Çünkü iş var, iş hayatına mı devam etsem, yoksa ailem destek veriyordu, para olarak sorunum yoktu. Acaba eğitimi bir tık daha mı ileriye götürmeliyim diye düşünüyordum. Bu arada Şişli'den özel bir eğitim kurumuyla, o zaman çok popülerdi yurt dışında işte okumak, yurt dışında eğitim fırsatları. O firmayla anlaştım, beni Rusya, Sankt Petersburg ülkesine gönderdiler doktora yapabilmem için. Bir senede Rusçayı öğrendim. Normalde standarttır Rusçayı öğrenmek için mesela Polonyalı veyahut da Slovanyalı öğrenciler 6 ayda Rusça birinci seviyeyi geçerler. Çünkü onların dilleri, ana dilleri Rusça'ya çok yakındır. Sloven kökenli dilleri olduğu için. Evet. Ben özel derslerle bunu 8 aya kadar indirdim. 8 ayda Rusça TK1 birinci seviye imtihanını geçtim. İkinci sene ikinci imtihanımı geçmiştim. Moskova, Sankt Petersburg Devlet Üniversitesi'nde doktorama başladım. Tezimin konusu da Türkiye ile Rusya arasındaki ticari işbirliği. İndirimin şahı zaten bu zaman periyodunda aklıma gelmişti. Çünkü Türkiye ile Rusya arasında tamam enerji işbirliği olarak bir expert, bir uzman oluyordum. Doğal kaynakları inceliyordum, rüzgar potansiyelini inceliyordum, güneş potansiyeli, güneş panelleri, performansları, analizlerini yapıyordum ama tamam da kendim için de yapıyordum. Sonuçta eğitimi aldım, artık sonuna kadar gittim. Düşündüm, acaba Türkiye ile Rusya arasında gerçekten kendim bir katkı sağlayabilir miyim? Ben bu arada kendi Rus çevrem oldu orada. Rus çevremden devamlı bana talepler geliyordu. Tunç, bizim Rus ürünleri var, bir bak bakalım Türkiye'den talepler olur mu? Veyahut da diyordum, ya diyorum, biliyor musunuz Türkiye İstanbul'da bir Tahtakale var, bir Eminönü var. Orada çok güzel ürünler var. Bir iki tellimiz var. Orada bizim
Kumaş, orada bizim tekstil endüstrimiz var. Oradan çok güzel, mesela deri işinde de Türkiye çok iyidir. Mal çekebilirsiniz, Rusya'da satabilirsiniz ve gerçekten de şu zaman periyodunda, yani Rusya'ya 2007'de gittim, iş hayatına o zaman başladım diyebilirim. Ondan önce küçük tarzda işler yapıyordum. E, Deri mont falan sattım. İlginç, yani hiç hesapta yoktu, planlarımda yoktu. Rusya'dan geldiler. Özellikle bayanlar çok meraklıydı. Deri işinde bu Laleli taraflarında birkaç iş yaptım. Ondan önce zaten benim arkadaşlarım diyordu, Tunç diyordu. Mesela bizim bir üretici firmamız var. Krasnodar, Rusya'nın Krasnodar Rayon bölgesinde. Orada şey vardı, fabrika rica etmişti. Bir Türk müşteri bize bulabilir misin? Nasıl yapabiliriz diye. Ben atladım Sankt Petersburg'dan. Krasnodar bölgesi üzerinden Elista Cumhuriyeti'ne gittim. Topraklar, tarlalar göz alabildiğince uzunlukta sonu ucu bucağı yok. Ayçiçeği tarlaları var. Ve filtrovanlı, ne filtrovanlı, yani filtre edilmiş ve filtre edilmemiş ayçiçek yağları üreticisi firma yetkisiyle tanıştım. Yani enteresan. Tamam dedim, bir tane Türk iş adamı buldum. Enteresandır, onun da tırları, konteynerları varmış. Çin üzerinden hemen yollayayım dedi. Bir hafta içinde aldırayım. Kaç ton? 15 ton. Çok enteresan. Firmamız yok. Nasıl olacak? İşte size komisyon veririz. İşte siparişi karşılığında %2, %5. O zaman böyle bir fikir gelişti bende. Ben de ondan sonra tamam dedim. Yani sonuçta madem yapabiliyorum, madem yapabileceklerimin sınırı yok, böyle bir şeyleri de becerebiliyorum. O zaman hadi bakalım yapalım dedim. Hem Türk olarak, Türk iş adamları olarak kendime bazı kontaklar geliştirdim. Zaten Rus çevresi, biraz Rusça bildiğim için beni orada tutuyorlar, seviyorlar da. Bu şekilde ara yapıp, bağlantı kurup bizim ürünlerimizi onların ürünlerini bize satacak şekilde bir iş geliştirme düşüncesindeydim. Ve indirimin şahı ortaya çıktı. Şu anki mevcut durumda indirimin şahı.com nedir? Şu an Çin Halk Cumhuriyeti'nden birkaç tane firmayla anlaştım. Bana kataloglarını ve ürün bilgilerini gönderdiler. Yani bir startup olarak, bir başlangıç seviyesi olarak ilk önce onların ürünlerini kendi web sayfamda yüklemeye başladım. İşte ürün resimleri, dijital resimler, ürün hakkında bilgiler, ürün hakkında daha fazla bilgi veyahut da price information, fiyat hakkında bilgi almak istedikleri zaman direkt bana e-mail yoluyla ulaşabilirler veyahut da telefonla ulaşmak istiyorlarsa welcome, gelip arayabilirler beni. Bu konuda onlara teknik destek veriyorum. Ayrıca şu an yani Türkiye'ye geldiğim zaman süresince 2013'ten beri devamlı ihracat sektörü içindeyim. Özel firmalarda ihracatçı elemanı olarak başladım. Müdürlüğe kadar yükseldim birkaç sene içinde. Teknik destek de veriyorum. Gümrükleme olsun, nakliye olsun. Elimde nakliye firmaları var, gümrükçü kontaklarım var. Her konuda eğer bir ürün varsa, bir Türksen, eğer bir ürün mesela porselen bir kap, bardak yapıyorsan ben bunu satarım. Yani sonuçta eğer bir pazar arıyorsan nereye satalım? Rusya'ya. Tamam, nakliyesi gerekiyor bunun. Tamam, neyi gerekiyor? Gümrüklemesi gerekiyor. Tamam, oldu bitti işte. indirminşahı.com. O kadar güzel anlattınız ki indiriminşahı.com sadece alışveriş yapılabilecek ya da farklı iki ülkeyi birleştirebilecek bir site değil. Bu kadar basit anlatılacak bir site değil. İçerisinde ithalata, ihracata yönelik çalışmalar, danışmanlık çalışmaları, hemen hemen her şey var. Yani bir köprü diyebiliriz. Doğru mu? Tamamıyla doğru yorumladınız. Doğru. Çünkü sonuçta benim buradaki amacım zaten satış değil. Benim buradaki amacım mutlu müşteri sayısını arttırmak. Sonuçta çünkü insanlar mutlu olduğu sürece site ziyaretlerinde bulunurlar. Ürünler sisteme yüklenir ve ürünlerin müşterisi çıkar. O ürünleri müşterilerim alır. Amacım sizin de demiş olduğunuz gibi bu linki, bu bağı, bu köprüyü alıcıyla satıcı arasında yapıp milliyeti, dini,
ırkı ne olursa olsun birleştirmek, aralarında güzel bir muhabbet ortamı kurmak. Amacım bu zaten. Evet, harika bir amaç ve bu amaçla kurulmuş olduğu için de şu an hedefe ulaşılmış durumda. Değil mi? Hedefler yüksek. Hedeflerden konuşacağız, tabii ki konuşacağız. Ama ilk kuruluş amacına şu an ulaşılmış durumda. Ulaşıldı tabii ki. Evet. Doğru. Ve şu an içerisinde site içindeki ürünleri merak ediyoruz ve hangi ülkeler bu sitenin içerisinde yer alıyor ürünleriyle? Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri firmalarına, kontaklarıma çağrı yaptım. Şu birkaç aylık gelen talep doğrultusunda Çin Halk Cumhuriyeti ile ilgili olan kontaklarım bana olumlu olarak şu an olumsuz dönen olmadı. Olumlu olarak kataloglarını gönderdiler, price list fiyatlarını gönderdiler bana ve çok yüklemeye, ürünleri yüklemeye başladım. İş yoğunluğu çok. Ben aslında özel bir firmada ihracat satış müdürüyüm. Hafta içi saat 8.30 ile akşam 7'ye kadar kendi firmam için çalışıyorum. Şu an beni tutan firmamın ürünlerini satıyorum, ihracatını yapıyorum. İndirminşahı.com'u da şu an şirket değil zaten. Çünkü şu an bir hobi olarak akşam vakitlerinde veyahut da hafta sonlarında ilgilendiğim, zamanımı ayırıp yapabildiğim bir site. Bu şekilde yapıyorum. Geliştirmeye çalışıyorum. Yapacak çok şey var. Çok zorlanıyorum. Niye? Çünkü bir kere ürün satmak nasıl olacak? Bir sosyal medya çalışmasının olması lazım. Doğru kişilere doğru zamanda ulaşabilmem lazım. Bunların bütün işlerini ben yapıyorum. Mesela daha yeni Twitter ve LinkedIn indirimin şahı sayfalarını medya çalışması olarak aktif ettim. Ondan önce birkaç hafta önce Instagram ve Pinterest sayfalarını aktive etmiştim. Ondan daha önce 1,5 ay önce daha yeni Facebook indirimin şahını aktive ettim. Yani aslında yapılacak o kadar çok çalışma, o kadar çok teknik olarak yapılması gereken infrastructure, altyapı çalışması gerekiyor ki tek başıma yapıyor muyum? Yapıyorum. Başarılı oluyor muyum? Yani aslında başarısız da görmüyorum kendimi. Evet. Peki site geliştirmede neden IT manager'a ihtiyaç duymaktasınız? Bunun sebebi nedir? Şu an IT Manager, Information Technology Manager'da ben bilgisayarcı değilim. Bilgisayarlardan aslında işim gereği anlıyorum. Ama yazılım olsun teknik olarak anladığım şey değil. Çünkü sistemde ürün yüklerken mesela bazı linkler verilmesi gerekiyor. Sosyal medya linkleri verilmesi gerekiyor. İhtiyacım var. Sistemi yapan arkadaşa rica ettim. Tamam bugün yarın aradan 3 gün geçti, bir hafta geçti, ya bir ay geçti, tık yok. İşte işim yani sonuçta eğer ben bu işle ileriki dönemde profesyonelce ilgilenirsem benim internet sayfamı iyi organize edebilecek, ona verdiğim görevleri gün aşırı olmadan en kısa sürede güncelleme yapıp sistemi geliştirebilecek teknik olarak bilgisayar teknolojisinden, yazılımından anlayan bir elemana da ihtiyacım olacak. Çünkü eğer işimiz interaktif satışsa, interaktif marketing üzerinden satış, alıcıyla satıcı arasında bir link, bir köprü kurmak istiyorsam benim çok güçlü ekibimin olması lazım. Şu an ekibin içinde tek bir kişi var, o da benim. Her işe ben koşturuyorum. Yapabiliyor muyum? Evet, yani yapamadığım bazı şeyler de oluyor ama her şeyin küçük bir kusuru oluyor her zaman. Olsun, o kusurda nazar boncuğu olmuş olsun böylesine güzel bir proje içerisinde. Bana kalırsa bu çok güzel bir proje diye düşünüyorum. Peki site neden Türkçe ve İngilizce dillerinde? İlk önce tabii ki ben konuşmamın başında Rusya'dan bahsetmiştim. Fikir Rusya'ya kadar dayandığından çıkmıştım. Ama şöyle de bir şey var. Şöyle bir hesap yapalım. Dünyada en çok konuşulan dil hangisi? Tamam, Çince. Kaç milyon? Yani adamlar birkaç milyar Çinli bir popülasyon var. Bunlar sadece Çin Halk Cumhuriyeti'nde konuşuyor.
Tamam, İngilizce. İngilizceye baktığımız zaman İngilizce Fransızca konuşulan ülkelerin haricinde, yani Quebec ve Kanada'dan ve Fransa'dan bahsetmiyorum. Amerika'nın, Avrupa'nın %80'i, Amerika kıtasının yani %90'ı, %75'i gibi. Afrika kıtasında zaten resmi diller genelde business language İngilizce olduğu için devamlı İngilizce. Orta Doğu'da devamlı İngilizce. O yüzden eğer İngilizce olursa sistem genelde %80'ine %75'ine ulaşabilirim diye sistemi İngilizce yaptım. Şöyle de bir durum var. Türkçenin de bundan aşağı kalır bir yanı yok. Çünkü dünya üzerinde birkaç milyar bir nüfus Türkçe konuşuyor. Sadece Türkiye'yi, sadece 80 milyonu ele almayalım. Mesela bugün ben Almanya'ya gittim. Berlin'de böyle hop yürüyorum, elim birine çarptı. Ya dikkat etsene diyor. Aa, Türk müsün? Evet, Türk'üm. Bir baktım Türk. Manava gittim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Manavcı Türk, Kürt. Çarşı pazar, yani manav işiyle uğraşıyor. Oradan gittim mesela. Danimarka tarafına gittim. Sokakta yürüyorum. Türkler orada kebapçıları, Türkler orada restoranları açmışlar. Her yerde Türk var. Evet. Kebapçı, şaşlık. Rusya'ya gidelim, oradan biraz tarafına gidelim. Norveç üzerine gidelim. Norveç'te, Helsinki'de pek çok Türk Norveçli kızlarla evlenmiş ve orada iş yapıyorlar. Yine tabii ki knowledge intensive, yani bilgiye dayalı işler değil de daha çok böyle ele hünere dayalı, işte kebapçılık olsun, işte manavcılık olsun türden ama işler yapıyorlar. Türk. Rusya'ya git. Rusya'da sadece Ruslar değil. Türkiye Cumhuriyetleri var, Yakutistan var, Kürdistan var, eski Türkiye Cumhuriyetlerinde mesela Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim, yine Türk. Bunların hepsi Türkçe konuşuyor. Yani öyle bir Türkiye yığılımı, bir coğrafyası var ki Türkiye'yi merkez alalım, center yapalım ve etrafına 1000 mil kilometrelik bir çember çizelim. Burada bizimle iletişimi olan olmayan bütün ülkelerin hepsinde bir Türk popülasyonu var. Bunların next generation, sonraki jenerasyon da Türk. Çünkü Türkler gittikleri zaman evlilik yapıyor. Evet. Aile kuruyorlar yabancılarla. Onların çocukları da Türk. Benim eşim de zaten yabancı Rus. Benim de çocuğum oldu. Yani Türkçe çok kullanılıyor. O yüzden sistemin Türkçe olmasının sebebi, Türk dilinde olmasının sebebi audience group, yani hedef grubuma Türk dilini kullanarak yakınlaşıp Rusya ile de final yapabilmek. Ama bir de arada Uzak Doğu pazarı var, değil mi? Uzak Doğu pazarı benim için çok önemli bir pazar. Çünkü neden? Bir kere her şey Uzak Doğu'da var. Daha önce benim Uzak Doğulu arkadaşlarım olmuştu. Daha önce Tayland'a gitmiştim. Çin'e gidecektim arkadaşlarım, ama şöyle bir durum var. Çin özellikle üretimin 3 aşaması da Çin'de vardır. Yani en ucuz, en kötü kalitedeki, fiyatı en düşük olan ürün. İkinci olan fiyatı biraz daha iyi, kaliteli olan bir ürün. Üçüncü grup ürün de fiyatı çok pahalı, kalitesi de çok ileride olan bir üründür. Çin Halk Cumhuriyeti'nde 3 seviye üretim vardır. Ve bu 3 ürünün alıcısı da farklı zümredir, farklı müşteri grubudur. Mesela pazarda ne satabilirsiniz? Bu arada bir ara ben pazarcılık, işportacılık da yaptım. Çok ilginç. Orada 1 lira ile 5 liralık arasında ürün satabilirsiniz. Bu Çinlilerin hangi ürün grubuna giriyor? En ucuz, kalitesi düşük olan ürünleri rahatlıkla satabilirsiniz. Bir de düşünsenize, bir de caddeye çıktığınızı, mesela gidelim, Erenköy'den başlayalım caddeye. Bu Boyner firmalarına kadar gidelim o cadde üzerinde. Pek çok büyük alışveriş merkezi var. Onların müşterisi de zengin zümre. Onlar da sonuçta 1 liranın 5 liranın peşinde değil.
bin dolarlar, 10 bin dolarlar, 100 bin dolarlık ürün satışı yapabilirsin. Onların müşteri grubuna göre Çinliler ona göre de ürünü üretiyor. Çok kaliteli, çok pahalıya satabilirsin. O sebeple O Uzak yüzden Doğu pazarı Uzak da Doğu mutlak benim surette için çok olmalı önemli. ve Bravo. önemli Evet, dediniz. Sema Hanım. Peki daha çok hangi sektörlere ulaşmaya çalışıyorsunuz ve gelen cevaplar, olumlu cevaplar hangi sektörlerden? Böyle bir genelleme yaptınız mı, bir çizelge yaptınız mı? Bir kere sektörel bazda eğer düşünecek olursak ben ürün bazında size cevap vermek istiyorum. Mesela şöyle diyelim, bir scrap, bir hurda diyelim mesela. Türkiye'de geri dönüşüm o kadar güçlü değil. Ama yurt dışında çok güçlü. Mesela bir arabayı siz bir parçaladığınız zaman araba ham maddesinden demir çıkarabiliyorsunuz, bakır çıkarabiliyorsunuz, krom çıkarabiliyorsunuz, altın çıkarabiliyorsunuz, değerli materyaller çıkarabiliyorsunuz. Türkiye'de bu işlenmiyor. Veyahut da bunun işleme hakkı sadece bizim hükümetimize ait, özel olarak bunları çıkartıp işleyemiyorsunuz. Ama bir ürünü hurda olarak sattığınız zaman yurt dışında özel girişimciler, entrepreneurs, özel girişimciler bunları rahatlıkla işleyip paraya çevirebiliyor. Çok büyük bir pazar var ve yurt dışından buna yönelik hurda, Türkiye'den hurdaya almaya yönelik bir şey var zaten, talep var. Nasıl bir şey bu Sema Hanım? Şöyle ben size söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda sizce başarılı mı? Yani scrap, hurdayı geri dönüşüme çevirmede başarılı mı sizce? Evet, başarılı. Ya aslında Amerika Birleşik Devletleri bu konuda hiç başarılı değil, biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri her hafta deniz yoluyla Çin Halk Cumhuriyeti'ne hurda gönderiyor. Bütün hurdalarını, bütün çöplerini, bütün materyallerini Çin Halk Cumhuriyeti'ne gönderiyor. Ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde de firmalar bunları tek tek ayıklıyorlar. Mesela bir kabloyu elimize alalım. İçinde gümüş veyahut da bakır var, değil mi? Evet. Tek tek kabloları bakırından, gümüşünden ayırıyorlar. Plastiğini bir yere, metalini bir yere. Ve bunları o kadar yüksek oranda, yani %80, %90'lar oranında geri dönüşüme çeviriyorlar ki tekrardan Amerika'ya ham madde olarak geri satıyorlar bakırı, demiri. Çok büyük bir potansiyel. Evet ve böylece başka ülkelerle de yine ortaklaşa bir çalışma yapmış oluyorlar. Belki de o yüzden başarılı görüyoruz biz de. Çok teşekkür ediyoruz Teşekkür katılımınız ederim Sema Hanım. için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Sağ olunuz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, indiriminşahı.com'dan kurucu Sayın Tunç Kılınçer konuğumuz oldu. Hoşçakalın.